yeni kameralardan bahsediyoruz. Eskici geçiyor. Birazcık beklememiz gerekiyor. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçen hafta çektiğim ekipmanlarım ve ekipman tavsiyeleri hakkında bir video yapmıştım. Ama dedim ki bu başlıklar böyle çok hızlı geçildi. Yani tamam birkaç model söyledim ama bence her başlık adına farklı konuşulması gerekiyordu ve farklı bir video yapılması gerekiyordu diye düşündüm. İçime de sinmedi açık konuşmak gerekirse. Ben de dedim ki teker teker bütün başlıkları toplayıp farklı bir video yapayım. Yani kameraları ayrı konuşalım, mikrofonları ayrı konuşalım ve ışıklandırma sistemlerini ayrı konuşalım. O yüzden bu videoda da YouTube'a yeni başlayanlar için giriş seviyesi kameralardan birazcık bahsedeceğim. Bu arada unutmayın, bu ürün inceleme videosu değil. Sadece birkaç küçük özelliklerinden bahsedip hızlıca geçeceğim. Yani fiyatlar olarak giriş seviyesi ve sizin işinize yarayabilecek, sizin gününüzü kurtarabilecek kameralar, bilginiz olsun. Eğer aralarında merak ettikleriniz varsa YouTube'a gidip orada istediğiniz gibi inceleme videolarına bakabilirsiniz. İsterseniz gelin hemen videomuza geçelim. İlk bahsedeceğimiz kamera herkesin de bildiği Canon markasına ait R100 makinesi. Aynasız bir makine ve giriş seviyesi bir makine. 24.1 megapiksel CMOS APS-C sensörüne sahip. Digic 8 görüntü işlemcisine sahip. Saniyede 6.5 kare fotoğraf çekebiliyor ki bence giriş seviyesi için bu güzel bir rakam. 4K 24 FPS, Full HD'de de 60 FPS çekiyor ama Full HD'sini galiba sensörün tamamını kullanmadığı için birazcık daha zayıf olduğunu duymuştum. Ama dediğim gibi tam olarak emin değilim ve kullanmadım. Sahip de değilim bu makineye. Video çekerken 143 noktada AF noktası var. Dönebilir dokunmatik ekranı var. Wi-Fi ve Bluetooth'u var. Yani Wi-Fi ve Bluetooth'u şu işine yarıyor. Eğer telefonla aktarmak isterseniz çektiğiniz görüntüyü anında aktarabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth üzerinden bağlandığınız zaman veya Wi-Fi üzerinden bağlandığınız telefona remote control de yapabiliyorsunuz. Yani fotoğrafları telefon üzerinden de çekip direkt telefonunuza alabiliyorsunuz. Bu kamera ağırlık olarak da 309 gram. Yani sizin vlog çekerken dışarıya çıktığınızda elinizi ağrıtmayacaktır. Çünkü belli bir süre sonra bu şekilde tutmaya çalıştığınız zaman el bir yerden sonra, kolunuz bir yerden sonra ağrımaya başlıyor deyip geçelim fiyatına. Bu kameranın fiyatı sıfır fiyatı. Bu arada ikinci el fiyatlarından bahsetmeyeceğim. Tabii ki de daha uygundur ikinci el fiyatları. 18-45 lens ile kit lensiyle birlikte geliyor. 18-45 lensiyle 23.000 TL. Yani baktığımız zaman evet yani birazcık pahalı gibi duruyor günümüz şartlarında ama başlangıç seviyesi olduğu için yatırım da yapmak isterseniz bu kameraya yönelebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü Canon'un ben seviyorum Canon'u ve hani bir sonraki kamerada da ne alsam diye düşündüğümde hep böyle aklım Canon'a gitmiyor değil. Her neyse bir sonraki kameraya geçelim. Bir sonraki kameramız ise Nikon. Bu arada neden sürekli farklı markalardan gidiyorum? Çünkü biliyorsunuz Canoncular, Nikoncular, Sony'ciler falan ayrı ayrı olduğu için hanginizi siz daha yakın hissediyorsunuz o markaya yönelebilirsiniz. Ben 4 markadan da bir kamera seçtim. Gelelim Nikon'a. Nikon Z30 20.8 megapiksel CMOS sensöre sahip. Bu arada söylediklerimin hepsi CMOS sensör, yani croplu bir sensör. Bu kamerada 4K 30 FPS çekebiliyor. Full HD'de 60 FPS. Yayın çıkışı da verebiliyor bu arada Full HD olarak. Eğer siz Twitch yayıncısıysanız veya başka platformlarda yayın yapıyorsanız bilgisayarınıza USB kabloyla bağlayıp direkt Full HD 60 FPS'te görüntü alabiliyorsunuz. AF noktaları da göz ve yüz algılamaları insani olarak, yani insanın yüzünü ve gözünü algılıyor. Tabii ki bu Canon R100'de de vardı. Ben onu söylemeyi unuttum. 3 inç dönebilir LCD ekrana sahip. Yani yana açılan ekranlardan bu da. Vlog için optimize edilmiş bir tasarım. Yani ergonomi olarak elinize çok oturan bir tasarımın olduğunu düşünüyorum. Ağırlık olarak da 350 gram. Birazcık R100'den ağır ama bence çok fazla sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü 40 gram belki fark etmeyebilirsiniz. Bunun fiyatı da ise 16.50 yine kit lensiyle birlikte 28.000 TL. Bunun birazcık daha yüksek olması sanırsam yayın için de verdiklerinden dolayı. Bir sonraki kameraya geçelim. Sony A6400. Bu kamerayı eğer kamera almak için araştırıyorsanız kesinlikle biliyorsunuzdur ve duymuşsunuzdur. Yani Sony'nin A6400'ü bir ara çok sükse yaptı. İnsanlar tarafından da bayağı konuşuldu ve tercih de edildi aslında. Sony'nin A6400 kamerası 24.2 megapiksel, yine APS-C CMOS sensöre sahip. Beyond X görüntü işlemcisi var. Gerçek zamanlı yüz ve göz algılamaya sahip. Yani şöyle oluyor. Eğer siz bir videoda yapıyorsanız sizin yüzünüzü ve gözünüzü tanıyor. Siz videodan çıkıp girseniz bile, yani kadrajdan çıkıp girseniz bile direkt sizi hafızaya aldığı için gerçek zamanlı bir takip yapıyor. O yüzden zaten Sony'nin takip sistemi, yani otofokus sistemi biliyorsunuz artık hani zirveye oynuyor diyebiliriz. Hatta zirvede bile diyebiliriz. 425 noktalı faz ve kontrast AF sistemine sahip. 3 inçlik eğrilebilir bir ekran. Yani flip up dediğimiz ekran. Bu yana doğru değil, üste doğru açılan
olan bir ekran. 4K, 24p, 30p, Full HD'de 60 ve 120p yapıyor. Yani siz eğer ağır çekimler yani slow motion görüntüler almak istiyorsanız bu kamerayı tercih edebilirsiniz. Saniyede 11 kare çekim hızı var. 11 kare bence yeterli çünkü sonuçta sizin işiniz video aslında baktığınız zaman. 11 kare foto dışarıya çıkıp 11 kare dediğimiz zaman spor otomobil çekmek gibi bir şey oluyor. Yani giderken spor otomobil çekmek gibi bir şey oluyor. Bu kamerada yine Wi-Fi ve NFC özelliği var. NFC iPhone'larda yok diye biliyorum ama Wi-Fi'yi kullanabilirsiniz. Wi-Fi üzerinden de kameranızı kontrol edebilir. Eğer uzaktaysanız da veya o an başka bir şey çekmek istiyorsanız ya da shutter speediniz yüksekse ve öyle bir kare almak istiyorsanız yine telefon üzerinden remote kontrolle fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ağırlık olarak da 403 gram. Bu birazcık daha ağır diğerlerine göre. Vlog konusunda size birazcık sıkıntı yaratabilir ama dediğim gibi günün sonunda bu bir giriş seviyesi bir kamera ve size bu özellikleri sunuyorken ağırlığa çok bakılmaması gerektiğini düşünüp bir sonraki kameraya geçelim. Bu arada bir sonraki kameraya geçelim dedim ama bunun fiyatından bahsetmedim. Bunun sadece body'si 29.000 TL. Bu birazcık daha pahalı bir kamera ama uzun yıllar götürebilecek bir kamera sizi. Bu kamerayı aldıktan sonra eminim bir 3-4 yıl kamera ihtiyacınız olmayacaktır diye düşünüyorum. Tamam, şimdi artık Fujifilm'e geçelim. Fujifilm'in en son markası yani benim bahsedeceğim en son marka X-T30 Mark II. X-T30 Mark 1'e bakmıştım ama X-T30 Mark II bence Mark 1'e göre çok daha geliştirilmiş. 26.1 megapiksel X-Trans CMOS 4 sensör var. Bu sensör X-T4'te de vardı. Oradan birazcık size tanıdık gelebilir. X prosesör 4 görüntü işlemcisi var. Bu yine X-T4'te vardı. Bu kamerada da faz algılamalı yüz ve göz AF sistemi var. Ayrıca bu kamera 4K 30 FPS, Full HD'de 240p ve 60p yapabiliyor. Yalnız burada bir parantez açmak istiyorum. 60p 30 dakika, 240p ise 3 dakika olarak sınırlandırılmış, bilginiz olsun. Yani 240p'de yüksek kareli hızlarda uzun görüntüler çekemeyebilirsiniz. Fujifilm'in biliyorsunuz artı olarak söyleyebileceğim ekstra yönünde film benzetimleri ve bütün kameralarında bu koyuyor. Diğer kameralarda yok ama eğer siz post prodüksiyonda uğraşmak istemiyorsunuz, renk yapmakla çok işiniz yoksa film benzetimlerden istediğinizi seçebilir. Oradan da istediğiniz gibi videonuzu çekebilirsiniz deyip saniyede 20 kare çekim hızından bahsetmek istiyorum. 20 kare gerçekten diğerlerine göre çok yüksek bir rakam. Ama siz dediğim gibi kuş fotoğrafçı değilseniz veya hızlı şeyler çekmiyorsanız size sadece video için bakacağımız zaman çok fazla ihtiyacınız olmayacaktır. Ama fotoğraf yönüne geldiğimiz zaman da güçlü bir kamera olduğunu belirtmek istiyorum. Ağırlık olarak da sadece body'si 329 gram. Elde taşınmalık ve ergonomi olarak da çok uygun olduğunu düşünüyorum ve hani dediğim gibi vlog çekerken elinizde dolaştırdığınız zaman çok fazla sizi sıkıntı yaratmayacaktır ki kısa sürelerde diyeyim yani 30 dakika 40 dakika gibi sürelerde birazcık kolunuz yorulabilir deyip fiyatından bahsedeyim. En son 15-45 bir kitlensiyle birlikte 28.500 TL. Tabii ki de bunlar sıfır fiyatları. İkinci ellerle gerçekten uygunlar bulabiliyorsunuz ve lensleriyle birlikte bulabiliyorsunuz. Oraya gidip araştırmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu bir inceleme videosu değil, sadece bahsettiğim 4 tane markadan bahsettim. Size yardımcı olabilmesi için, fikir verebilmesi için, kafanızı karıştırmayacaktır. İstediğiniz markayı araştırıp ona göre fiyat bandında kendinize göre bir değerlendirme yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz size teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda ne konuşmamızı istiyorsanız, yani benim aklımda tabii ki de fikirler var ama